İletişim deyince ne anlıyorsunuz? Google arayanların %85'i iletişimle ilgili ne arıyor biliyor musunuz? Dönercinin, kebapçının, yani herhangi bir işletmenin telefon numarası. Yani daha çok anlaşılan göbeğimiz için iletişime geçiyoruz. Yani o kadar iyi iletişimciyiz ki bununla ilgili kendimizi geliştirme gereksinimi bile duymuyoruz. Bununla ilgili bir tecrübemi anlatmak istiyorum. İş yerimiz için bir iş ilanı verdik. İşte müşteri ilişkileri kuracağı için iletişim kabiliyetinin güçlü biri olmasını önemsediğimizi ifade ettik. Gelen arkadaşlar gerçekten iyi niyetliydiler. Çok iyi üniversite okumuşlardı fakat maalesef iletişim ne demek olduğunu bilmiyorlar. Mesela bir arkadaş iletişimim güçlüdür, ağzım iyi laf yapar dedi ve sadece konuştu. Oysa beni dinlemedi. Tam olarak neye ihtiyaç duyduğumuzu anlamaya çalışmadı. Sadece konuştu. Konuşkan birisi olmak, iletişim güçlü olmak anlamına gelmiyor. Etkili iletişim kurmak isteyen insanlar önce dinlemeyi, sonra konuşmayı öğrenmelidirler. Diyelim ki bir taksicisiniz ve arabanıza bir kişi bindi. Yapacağınız iki şey vardır. Ya dinlemek ya da soru sormak. Çünkü bir amacınız var. Nereye gideceğini öğrenmek istersiniz müşterinizin. Şunu yaptığınızı düşünün. Hiçbir soru sormadan sizin sevdiğiniz, mutlu olduğunuz, gezmekten hoşlandığınız yerlere gittiğinizi düşünün. Peki size demez mi beni nereye götürüyorsunuz diye? Siz de derseniz ki ya burası çok güzel manzara, buranın tarihi, buranın doğası güzel, işte şurada şu AVM'ler var filan. Ya onun ilgisini çeker mi bu? Anlamsız. Maalesef biz iletişimde de aynısını yapıyoruz. İletişimde bir yolculuk gibidir ve beraber yol almamız gerekiyor. Bazı kişiler vardır ki alıyor eline sazını, başlıyor çalmaya. Aslında istediği yerlere gidiyor, geziyor ama yalnız gidiyor. Bir sohbete tanık oldum. Gerçekten arkadaşım harika örnekler verdi. İşte yaratılışın inanılmaz kusursuzluğu, renklilik, canlılar, kusursuz tasarımın arkasında kusursuz bir tasarımcının olması vesaire. Bütün bunlar harika şeylerdi. Uzun uzun çok güzel konulardan bahsetti, konuştu. Fakat sabırla dinleyen kişi ne dedi biliyor musunuz? Ben Tanrı'ya inanmıyorum. Bütün konuşulan hiçbir şey onun için bir anlam taşımıyordu. İlk etapta taksici gibi nereye gideceğini sorsaydı, yani doğadaki bu sistemle ilgili ne düşünüyorsun gibi bir soru sorsaydı, işte bu sorudan sonra alacağı cevap sohbetin seyrinin nasıl olacağıyla ilgili mutlaka kendisine bir fikir verecekti. Ben Tanrı'ya inanmıyorum derse, o zaman konuyu bu seyirde devam ettirirdi. Buradan şunu çok iyi anlıyoruz. Sohbet ederken yalnız kalmak istemiyorsak, karşılıklı diyalog eşliğinde yolculuğumuzu beraber oluşturmamız gerekiyor. Diğer bir iletişim hatası ise önyargılı olmak ve empati yoksunu olmaktır. İçimizden direkt böyle biriyle alakalı işte bu adam kafirdir, akılsızdır, nasıl olur da Tanrı var olur inanmaz gibi bir düşünceye sahip olmak. Düşünce ve inanışlara önyargılı olmak da büyük bir iletişim hatasıdır. İletişim yolculuğunda beraber olmak istiyorsak karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışmalı, empati kurmalıyız. İnsanların geneli zaten doğar doğmaz bir inançla gözlerini açıyorken, inançsız olmanın ya da farklı inançlara sahip olmanın mutlaka bir sebebi olmalı ve onu anlamaya çalışmak, empati kurmaya çalışmak bu yolculuğu daha zevkli bir hale getirecektir. Mesela ben inançlı biriyim fakat ateist bir arkadaşım vardı. Ona sordum yani her zaman bu inanca sahiptin yoksa sonradan mı sahip oldun diye merak ettim. Enteresan bir cevap verdi. Anne babam ateist ve bana açıkça kesinlikle Tanrı'ya inanmanı istemiyoruz dediler ve böyle yetiştirdiler dedi. Biz sorgulamadan bir inancı miras aldığımız gibi inanmamayı da miras alabiliyoruz demek ki. O yüzden yargılamaktansa önce empati kurmalıyız ve sonra da eğer istersek saygı çerçevesinde bizi ikna eden şeyleri paylaşabiliriz. Bazı kişilerin cehennem öğretisi yüreğine ve mantığına hitap etmediği için inançlarını yitirebiliyorlar. Hiçbir anne baba çocuğu yanlış bir şey yaptığında işkenceler çektirerek ceza vermez diyorlar. Bu yüzden inançlarını yitirebiliyor. Kimi zaman ateist olabiliyor, kimi zaman dinlere inanmıyor, deist olabiliyor. Yani inançsızlık da sonradan edinilen bir durum oluyor. Karşımızdaki kişileri anlamak çok önemli. Çünkü gerçek iletişim aynı görüşe ve inançta olmasak bile ön yargılardan ayrılarak karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışarak hatta derin bir empati duygularıyla yaklaşarak olabilir. Çünkü kimse bizim gibi olmak zorunda değil ve saygı duymalıyız. Sığ sularda değil, insanların derin suları var. Onları keşfetmek bu yolculuğu çok daha zevkli kılacaktır. Diğer bir iletişim hatalarından birisi de bir insanın sürekli kendisinden bahsetmesi. Konuyu sürekli kendilerine getirirler. Kendi yaptıkları işler, aldıkları şeyler, gezip gördükleri yerler yani sürekli kendilerinden bahsetmek için mutlaka bir şeyler bulurlar. Tabii ki beğenilmek, kabul görmek, takdir edilme arzusu bunlar çok güzel. Fakat bırakın da sizin yerinize başkaları bunu yapsın. Başka bir iletişim hatası da her şeye muhalefet etmek. Bazı kişiler var ki
Her şeye muhalefet ederler. Bunlara ben hayırcılar diyorum. Mutlaka söylediğinizin aksi yönde bir görüşleri vardır. Hatta bu muhalif tavırlarını hayatlarında öyle içselleştirmişlerdir ki bir şey söylediğinizde hayır hayır sen onu diyorsun ama şöyledir ya filan vesaire gibi yaklaşırlar. Bununla ilgili yaşadığım bir tecrübe anlatmak istiyorum size. Hayırcı bir arkadaşımla beraberdim. İşte ona bir şey söyledim. Bana hayır hayır dedi. Aksi beden dilli ses tonu vardı. Her şey muhalefetti. Fakat söylediği şeyler benim fikirlerimle olduğu gibi aynı şeylerdi. Ya dedim kardeş ben de zaten onu demedim mi? Yani benimle aynı fikirde olsa bile yine muhalefet ederek yapmıştı. Evet, diğer bir önemli iletişim hatası da her şeye muhalefet eden bir kişi olmak. Bu videoyu özel olarak onun izlemesini isteyeceğim. Diğer iletişim hatalarından biri ise diyelim ki taksicisiniz yine. Birisi bindi taksiye, şuraya gideceğim dedi. Tamam dediniz, yalnız orayı bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz halde götürüyorsunuz, gezdiriyorsunuz, bambaşka yerlere, alakasız yerlere götürüyorsunuz. Evet, maalesef böyle kişiler de var. Bilmediği hiçbir şey yoktur bu tür kişiler. Yeryüzündeki var olan bütün bilgilere sahipler. Ekonomi, tıp, mühendislik, hukuk hiç fark etmez. Her konuda mutlaka söyleyecek bir şeyleri vardır. NASA'nın Mars'a uzay aracı yollamasına gerek yok. Kara delikleri keşfetmeye gerek yok. Zaten onlarda sorun. Onlar her şeyi bilirler. Neden bu kadar uğraşıp milyarlarca dolar veriyorlar ki? Onlara bir öğle yemeği ısmarlayın. Evrendeki tüm bilinmeyenleri öğrenin. NASA yetkililerine ve Elon Musk'a duyurulur. Bizden onlar da çok var. O kadar da uğraşmasınlar. Şimdi size bambaşka bir insan modelinden bahsedeceğim. Bize onlardan da çok var. Her şeyi bilen ama neden bildiğini bilmeyen insanlar. Bu kişilerden fikir sahibi olmak istersiniz. Gidersiniz yanına. Mesela bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Fikrini alacaksınız. İşte dersiniz ki abi hangi dili öğrenmeliyim? Rusça öğren dediler. Peki neden Rusça? Sen öğren Rusça. Neden? Öğren sen. Hangi telefonu kullanayım? İşte iOS mu Android mi? Android kullansın. Neden Android? Kullan Android. Abi niye kullanırsan? Kullan Android kullan. Niye abi? Kullan. Yani öyle enteresan insanlar var ki bir şeyi bilir ama neden bildiğini kendi bile bilmez. Bilinmeyen esrarengiz bir kaynaktan sürekli bilgiler alırlar. Her şeyi bilirler ama neden bildiklerini kendileri dahi bilmezler. Buna benzer insanlarla karşılaşmıyor musunuz? Her şeyi bilmek zorunda değiliz ve mutlaka cevap vermek zorunda da değiliz. Maalesef bizde bir soruya cevap verme eğilimi öyle var ki birisi bir adres sorduğunda bile bilmiyorum diyemiyoruz. Mutlaka onu bir yerlere yönlendiriyoruz. Abi şuradan git. Yok abi sen buradan git. Mutlaka bir yere yollayacağız. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Zaten bilmediğimiz çok şeyi bilerek de bilgi kirliliği yaymıyor muyuz? Bu konuyla ilgili okuduğum kitap gerçekten çok güzel bir şey söylemişti. Çocuklar gibi olmaktan bahsetmişti. Çünkü onlar doğuştan alçak gönüllüler. Sürekli soru sorarlar. Bu ne demek? Soru sormak aslında şu. Ben bilmiyorum. Benden sen üstünsün. Ben senin bilgine ihtiyaç duyuyorum. Alçak gönüllülük. Biz büyüdükçe kibri de büyütüyoruz. Alçak gönüllü olmayı yok ediyoruz. Neden çocuklar gibi olmayalım ki? Ne olacak yani? Bilmiyorsak bir şeyi öğreniriz, araştırırız. Bilmiyorum demek güzel bir şey. Önemli iletişim hatalarından biri de kadın erkek ilişkilerindedir. Kadın bir konuda üzülmüş ya da kızmıştır. Fakat erkeğe trip atar ve karşısındakinin de neden olduğunu anlamasını bekler. Erkek bir şeylerin olduğunu farkındadır. Sorun nedir? Anlatır mısın der. Kadın ise sorun yok, hiçbir problem yok der. Şunu unutmayın. Kimse sizin zihninizi okumayacak. Bu erkekler için de aynı şekilde. Trip atan erkek yok mu? Var tabii ki. Bu sağlıklı bir iletişim değil. Açık açık uygun bir zamanı oluşturun ve konuşun. Başka bir konuda sözlerin arkasındaki anlatılmayanları anlamak. Evde çamaşır makinesi bozulmuştur. Adam eve gelir ve kadın çamaşır makinesi bozuldu, renkliler beyazlar, evde işlerim kaldı, alışverişe gidecektim filan. Of, birçok şeyler söyler. Böyle bir durumda erkeklerin yaptığı şey nedir? Erkek beyni çözüm odaklıdır ve hemen sorunu çözmeye yönelik hareket eder. Tamam hayatım, tamir ederiz, yenisini alırız, sen üzülme diyerek hemen sorunu çözmeye çalışır. Oysa kadının istediği şey bu değil. Çözüm üretilmesini istemiyor. Başından sonuna kadar hiç araya girmeden kendinin dinlenmesini istiyor. Başka bir iletişim hatasıysa ben de yaşamıştımcılık. Bir dostumuz yanımıza gelir ve bizimle dertleşmek ister. Sevgilisinden ayrılmıştır. Olabildiğince içini dökmek ve rahatlamak ister. Ama karşıdaki ne yapar? Ya kanka ben de sevgilimle ayrıldım da şöyle olmuştu da böyle olmuştu da alır gider. Ya da
herhangi bir tatille ilgili bir şeyler anlatmaya çalışır. O hemen başka kendi yaptığı tatilleri, gittikleri şeyleri anlatır. Aldığı bir şeyden bahseder, bir şeyleri anlatmak ister. O hemen lafı ağzınıza tıkar ve onunla ilgili başka bir şeyleri söyler. Şunu unutmayın, karşınızdaki kişi söze başladıysa dinlenmek istediği içindir. Buna ihtiyacı olduğu içindir. Ya da içini boşaltmaya ihtiyacı vardır. Mutluluğunu paylaşmaya ihtiyacı vardır. Hüznünü paylaşmaya, ama bir şeyleri paylaşmaya ihtiyacı vardır. Sizin tecrübelerinizi dinlemeye değil. Burada da aynı şekilde çözüm üretmeye, empati kuruyormuş gibi yapmaya çalışmayın. Bu uğraşıları bırakın ve sadece karşınızdaki kişiyi usul usul dinleyin. Çünkü gerçekten o an ona ihtiyacı var. Özellikle sevgili dostlar, şu zamanlarda birbirimizi dinlemeye çok ihtiyacımız var. Evet sevgili dostlar, bugün iletişim hatalarından bahsettik. Öncelikle iletişimi dinlemenin önemini gördük. Yani direksiyonu elimize alıp da oradan oraya gitmeyelim. Yolculuğu beraber yapalım. Önyargılı olmayalım. Kişilerin inançları ve düşüncelerine saygı duyalım ve onlara empati kuralım. Sürekli konuyu kendimize getirmeyelim. Kendimizi öve öve bitirmeyelim. Bırakalım başkaları bizi övsün. Hayırcılar olmayalım. Her şeye muhalefet eden, karşı gelen kişiler haline gelmeyelim. Aynı zamanda her şeyi bilen, her konuda bir fikri olan veya her şeyi bilip de neden bildiğini bilmeyen kişilerden olmayalım. İkili ilişkilerde trip atarak zihnimizi okumalarını beklemeyelim. Konuşalım. Eğer bize içini dökmek isteyen birisi varsa hemen lafı onun ağzına tıkamayalım. Sabırla ve can kulağıyla onu dinleyelim. Kurduğunuz iletişimin aileniz, sevdikleriniz ve dostlarınızla aranızdaki sevgi birliğini güçlendirmesi dileğiyle.